Şimdi Evet. mesela bu gördüğünüz sinirli ot. Sokaklarda, caddelerde, her yerde gördüğünüz Neydi hocam o? sinirli ot. Sinirli Neden ot. sinirli denir? Bunun şu yaprağını kopardığınızda içinden beyaz sinir gibi bir iplik çıkar. İplik gibi. Bu nedenle sinirli denir. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmada kuru öksürük, tahrişli öksürük, bronşit gibi nefes yolları rahatsızlıklarına karşı çok etkili. Da olabiliyor Astım. mu? Artı bunun bir özelliği daha var. Her türlü kokuya karşı etkili. Ağız kokusu, ter kokusu, Öyle mi? koltuk altı. Bazı insanlar vardır koltuk altına günde 5-6 defa deodorant sürer ki başkasını rahatsız etmesin diye. Evet, evet. Veya bazıları ayaklarına sprey sıkarlar. Ayak için özel üretilen ayak kokularına karşı spreyler. Bazıları da koltuk altı ve ayak tabanlarını ameliyat ettirmek istiyorlar. Çok Kötü ciddi bir ve rahatsızlık. Bir de pis şimdi kokulu. artık yaz da geldi değil mi? Bu dönemlerde Evet. daha fazla da sıkıntı yaşıyoruz Kötü ve pis bu konularla ilgili. kokulardan kurtulmak için Evet. bizim bununla ilgili çok güzel bir ürün ürettik. Sinirlot Forte. Birleşimindeki etken madde iridoid glikozitler %2,5. Sinirlotu kaynattığınız zaman bu etken madde bölünüyor, parçalanıyor, yok oluyor. Ha, şimdi bunun da altını çizelim hocam. Şimdi bu otu alıp da gidip de kaynatıp da kullanmayın Kullandığı diyoruz. etkisi kalmıyor. Etkisi Olur da kalmıyor. %5, %10'dur yani yeterli Ha, değil. bu önemli çünkü. Ekstraktını kullandığı zaman %100'dür etkisi. Buradan ama şöyle olur. Vatandaşın ayağında, baş parmağında dolama varsa dolamaya karşı etkili. Öyle mi? Sardığı zaman içerideki iltihabı alır ayak baş parmağında. Bazı insanların küçük parmağı ayak parmağında pişik olur mantar. Evet. Bundan şöyle az ezdikten sonra parmağının arasına koyup sararsa iltihabı temizler. Çok etkili ve hiçbir yan etkisi yok. Yan etkisinin olmaması çok güzel. Birçok hastalığımız olduğu halde biz kimyasal kullandığımız zaman yan etkisi olacak mı diye hep korkarak kullanıyoruz. Çünkü bir de başka rahatsızlıklarımız varsa onları da tetikliyor olabiliyor değil mi hocam? O yüzden 0212'yi hemen arıyorsunuz sevgili izleyiciler bizleri. 625 58 33 numaralı telefonlardan bizlere ulaşın ki hangi rahatsızlığınız varsa bakın burada bitkisel çözümleriyle birlikte hocamız geldi ve hiçbir şekilde yan etkisi olmadan tedavi olabileceğinizi söylüyor size ve de derecesi ne olursa olsun artık kalp rahatsızlığınız varsa, damar tıkanıklığı problemleriniz varsa, ameliyatlık durumdaysanız dahi bir de bunlar kanıtlanmış değil mi hocam? Var. Evet. Sinirlotun bir özelliği de şu. Mesela çocuğunuzla gezmeye çıktınız, gidiyorsunuz. Ormanda, sağda solda arı soktu. Evet. Hemen bu yapraktan bir tane ezip hafif suyu çıktıktan sonra mesela arı sokan yere şöyle sürdüğünüzde hemen ağrısızlığı yok eder. Arı sokan Arı yeri sokması, böcek hemen. sokması. Tabii ağır vakalarda değil yani basit rahatsızlıklarda. Evet. Başka hangi bitkilerimiz var hocam? Hangi rahatsızlıklar için? Birazcık da Altın başak otu, bu gördüğünüz bitki evet. kronik böbrek yetmezliğine dahi etkili. Evet. Bu Mesela da çok önemli bir konu. böbrek yetmezliği neden olur? Kronik böbrek yetmezliği özellikle dünyada tedavisi mümkün değil. Kronik böbrek yetmezliğine yakalanan kişi önce diyalize sonra böbrek nakline kadar gider. Günümüzde bunu ilk hamdolsun ben birçok kişiyi bu durumdan kurtardım. Çok şükür. Bu bitkiyle mi hocam? Sadece altın başak otu olmaz. Çünkü altın başak otu tek başına kullanılırsa çok yoğun iltihap çözücü olduğu için kaşıntı yapar. Kaşınan yerlerde arı sokmuş gibi kabarır. Tek başına yeterli değil. Tek başına yeterli de yani yan tesiri var. Evet. Kaşınan yerler arı sokmuş gibi kabarır. Veya kaynar su tutmuş gibi kabarır. Yan etki Bu yapar. nedenle ısırgan otu, ayrık kökü, ardıç tohumu gibi 7-8 çeşit bitkiden oluşan bir çay harmanı hazırladık biz. Fakat bu tür rahatsızlığı olan yani böbrek yetmezliği durup dururken ortaya çıkmaz. Kişi mutlaka tansiyon hapı, diyabet hapı, kolesterol hapı kullanmışsa uzun süre bu haplar böbrekleri iflas ettirir. Zamanla uzun süre böyle ilaçlar Tansiyon kullanıyorsa hapı sürekli kullanıyor. böbrek Her gün bir yetmezliği tane alsa. sorunu olabiliyor. Veya kolesterol hapı. Çok da kullanıyoruz Veya hocam diyabet şimdi artık hapı. Bu günümüzde. haplar vücutta nasıl atılıyor? Böbrekler atıyor. Ne yaparak? Süzerek. Her gün böbreklerle temas halinde olduğu için toksik madde böbreklerin nefron dediğimiz hücrelerine zarar veriyor. Yavaş yavaş böbrekler küçülüyor, büzülüyor ve fonksiyonunu yavaş yavaş yitiriyor. Eğer ki fonksiyonunu yitirmemişse böbrek kistten, iltihaptan, taştan, kumdan vesaireden dolayı oluşan böbrek yetmezliği problem değil. En ağır vakaları bile tedavi ettik. Hamdolsun. Elimizde belge var, bilgi var. Evet, çok Şimdi şükür bu da belgeleri de var.